Merhaba dostlar, bu videoda Xiaomi 15T'ye yakından bakacağız ve tüm artı ve eksileriyle alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek bu tarz incelemelerin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM 256 GB'lık versiyonu 34.500 TL. 12 GB RAM 512 GB'lık versiyonu da 39.000. Bu fiyatları almak mantıklı mı? Son bölümde konuşacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Xiaomi 15T'ye baktığımda gerçekten güzel bir cihazla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki kamera modülü ve tasarım olarak gerçekten sade bir telefonla beraberiz. Fakat malzeme kalitesi çok yukarılarda değil. Arka kapakta çerçevelerde plastik. 7.5 mm kalınlık ve 194 gramlık bir ağırlığa sahip. Elinize aldığınızda ağırlığı net şekilde hissettiren, kalınlık tarafında da orta seviye bir telefon. Açıkçası bu fiyat bandında ben metal bir kasa ve cam bir arka kapak isterdim. Tasarım yönünde çok başarılı bulduğumu söyleyemem. Ekrana baktığımızda 6.83 inç AMOLED Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken 120 Hz bir tazelemeye sahip. Tabii ki HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan, bunun yanında 5 milyona bir kontrast oranı ve 12 bit renk derinliği ile beraber 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu parlaklıkla beraber ne dışarıda güneşli havalarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı stüdyo ortamlarında bile ekranı görmekte herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı da muazzam seviyede. 120 Hz ile beraber çözünürlüğü de düşündüğümde ekranda akıcılık gerçekten muazzam bir seviyede. Çözünürlük de çok yeterli. Deneyim olarak gerçekten sağlam bir ekranla karşılaşıyoruz. Hatta bu fiyat bandında alınabilecek en iyi ekran desem de yanlış olmaz. Donanımda Poco X7 Pro'da gördüğümüz 4 nanometrelik MediaTek Dimensity 8400 Yonga setini görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 ve 512 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Antutu'da bu işlemcimiz 2 milyon puanları zorlarken Geekbench'te tek çekirdek 1630, çoklu çekirdekte 6370 puanları görebiliyoruz. Bu fiyat bandında bir telefona oranla gayet iyi bir performansa karşılaşıyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS, en düşük ayarlarda da 120 FPS'i rahat rahat görüyoruz. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda uzun süreler oynadığımız zaman herhangi bir performans düşüşü FPS drop'uyla karşılaşmıyoruz. Bu da gerçekten önemli bir artı. Oyunlarda gerçekten oldukça stabil ve iyi bir performansa karşılaşıyoruz. MediaTek Dimensity 8400 ile beraber açıkçası Xiaomi 15'te oldukça akıcı çalışıyor. Arayüzde, menüde, uygulamalar arasında geçerken birden fazla uygulama kullandığımızda da ne bir yavaşlama, donma, takılma sorunuyla hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve hızlı bir deneyim veriyor ve depolama biçiminin de UFS 4.1 olduğunu söyleyeyim. Oyun oynamak için bir telefon alacağım veya telefonu alıp uzun ömürlü kullanacağım diyorsanız da Xiaomi 15'te gayet mantıklı. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.7 ve OIS desteğine sahip. Burada OmniVision'ın OVX8000 sensörü kullanılmış. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik 2x optik 5x hibrit zoom yapabilen telefoto lensi. Ön kameraya baktığımızda da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak genel anlamıyla baktığımda fotoğraflarda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet doyurucu diyebilirim. Fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman da kayıp minimum seviyede. Özellikle gündüz gün ışığında çekim yaptığımızda sonuçlar oldukça tatmin edici. Burada renklerin doygunluğu, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Leica lenslerin farkını kesinlikle anlıyoruz. Fakat burada ana kamera ve telefoto lens biraz daha öne çıkıyor. Ultra geniş açının çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Özellikle ana kamera ve telefoto lensi gayet iyi seviyede. Ultra geniş açı bunlara nazaran biraz daha sönük kalıyor. Video tarafında da 4K 60 FPS'te gayet sabit, stabil videolar çekebiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon konusunda gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Normalde Xiaomi telefonlarda çok fazla bu sözü söylemem ama içerik üretimi için de bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genel olarak kameraları değerlendirecek olursam Xiaomi 15T Pro 30.000 bandındaki fiyatıyla beraber kamera performansı anlamında hem fotoğraflar hem de video konusunda gayet beğendiğim bir telefon oldu. Ultra geniş açı burada bir eksi, fakat fiyatın oranına düşündüğümde bunun da çok büyük bir eksi olduğunu söyleyemem. Ana kamera oldukça başarılı ve telefoto lensinde gayet iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Video performansı olarak da sağlam bir telefon. Yani genel sunduklarıyla Xiaomi 15'te kamera anlamında gerçekten iyi bir telefon.
Batarya tarafında 5500 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Sıfırdan 100'e ortalama 50 dakikada bu bataryayı doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak gündelik bir kullanımda çok fazla oyun oynamadan 8-9 saat ekran sürelerini rahat rahat görüyoruz. Ve Dimensity 8400'ün verimliliğini düşündüğümde batarya performansı olarak hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Ama kablosuz şarj desteği yok. Batarya performansı olarak oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda bu süreler 6 saat civarına düşüyor. Ki bu değerlerde tamamen oyun odaklı bir kullanım için gayet iyi diyebilirim. Batarya performansı olarak gündelik bir kullanımda bir gün rahat rahat çıkartan bir telefon. Yazılımda da Android 16 ve HyperOS 2.0 ile gelirken, arayüzde menüde gezinirken, uygulamalar arasında geçerken animasyonlar, geçiş efektleri oldukça pürüzsüz ve hızlı diyebilirim. Burada yazılım konusunda herhangi bir lag, donma, takılma sorunuyla da yazılım deneyimi anlamında karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve kararlı bir arayüze sahip ve 4 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Güncelleme desteği konusunda da kesinlikle iyi bir telefon. Hoparlör tarafında stereo hoparlörleri görüyoruz ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği çok başarılı. Basslar ve tizlerin ayrımı gayet net diyebilirim. Ses kalitesi anlamında da Dolby Atmos'la beraber iki hoparlörün dengesi oldukça iyi seviyede. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6'ya, Bluetooth 6.0, 5G ve NFC desteğini görürken güvenlik kısmında da ekran içi parmak izi okuyucu ve yüz tanımayla beraber geliyor. Parmak izi oldukça stabil ve hızlı diyebilirim. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım Xiaomi 15'te sunduklarıyla fiyatına oranla gerçekten alınır mı derseniz, açıkçası özellikle kamera ve ekran kalitesi anlamında 30.000 bandında en sağlam telefonlardan diyebilirim. Özellikle de kameranın fotoğraf tarafını düşündüğümde Xiaomi 15'te 30.000 bandındaki en iyi telefon diyebilirim. Ekran kalitesi olarak da 6.83 inçlik AMOLED Full HD Plus 120 Hz'lik ekranı gerçekten kusursuz seviyede ve 5500 mAh'lik batarya ile beraber de batarya performansı anlamında da iyi bir telefon. Bu fiyatlarda S25 FE ile kıyasladığımda batarya performansı bir adım daha önde diyebilirim. MediaTek Dimensity 8400'de fena bir işlemci değil. Evet, burada bu fiyat bandının en iyi işlemcisi olduğunu söyleyemem. Fakat Exynos 2400'den geri kalır bir yanı da yok. Performans olarak gayet başarılı. Oyunlarda en yüksek ayarlarda 60 FPS'i stabil bir şekilde verebiliyor. Gündelik kullanımda arayüzde, menüde, uygulamalar arasında geçerken herhangi bir yavaşlama, donma, takılma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Leica lensler özellikle telefoto ve ana kamerada gerçekten ayrışıyor. Video performansı olarak da oldukça başarılı. 30.000 bandında kamera deneyimini düşündüğümde gerçekten sağlam bir telefon. Oyun içinde alacaksanız rahatlıkla alınabilecek, uzun ömürlü kullanmak için de düşünüyorsanız rahatlıkla önereceğim bir telefon. Burada 4 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu da gerçekten önemli bir artı. Ve fiyatı, özellikleri ve sunduklarıyla beraber Xiaomi 15T'ye bir not verecek olursam benden 8.5'u aldı. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi malzeme kalitesi ve ultra geniş açının olmaması diyebilirim. Açıkçası tasarımı gerçekten güzel bir cihazken malzeme kalitesi kesinlikle sınıfta kalıyor. Burada hem arka kapağın hem de çerçevelerin plastik olması gerçekten önemli bir eksi. Bunun dışında performans, ekran kalitesi, batarya ve kamera anlamında gerçekten sağlam bir telefon. Bunların dışında genel anlamıyla baktığımda oldukça dengeli bir telefonla karşı karşıyayız. Xiaomi 15'te şu anki fiyatlarıyla düşündüğümde 12 GB RAM, 512 GB depolamayla 38.000 bandında rahatlıkla önereceğim bir telefon. Eğer bütçeyi ben 38.000'e zorlayamam diyorsanız da 34.500'e 12 GB RAM, 256 GB'lık modelini almak da gayet mantıklı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 15'te sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Xiaomi 15T'nin en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Sizce bu tarz telefon incelemeleri daha sık gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip, hype edip, abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.